Merhabalar efendim. Geç boşalma ile ilgili olan video serimize devam ediyoruz. Bugün geç boşalma hakkında bilinmeyenleri konuşacağız. Hiçbir zaman boşalma olmuyorsa bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı çok yüksektir ve bir üroloji uzmanının incelemesi sizi gereklidir. Geç boşalan erkeklerde cinsel organların yapısı ve işlevi de genellikle normaldir. Geç boşalan erkeklerde bedensel gelişimde de bir gecikme söz konusu değil. Erkeklerde geç boşalma, boşalamama, orgazm olamama gibi sorunlar ciddi anlamda psikolojik bir etkiye sahip kişinin hem psikolojisini etkiler hem de genellikle de psikolojik sorunlardan ileri gelir. Bu tür cinsel sorunlarla eğer karşı karşıya kalıyorsa erkek, cinsel terapi de şart. Geç boşalma, ilişki sırasında orgazm sorunu genellikle psikolojik faktörlere bağlıdır ve cinsel terapiyle çözüm yolları aranmaktadır. Peki tedavide neler yaparız? Erkeklerdeki boşalama veya geç boşalma sorununda uygulanan yöntemler öncelikli olarak cinsellikle ilgili yanlış, eksik, abartılı düşünceler giderilir. Örneğin kadın partnerle eş zamanlı boşalma düşüncesi gibi, yani aynı anda orgazm gibi abartılı bir düşünce varsa, böyle bir cinsel mit varsa giderilir. Sevgili kadınlar, onun için de eşinizle birlikte aynı anda orgazm olmaya çalışmayın. Erkek ve kadının eş zamanlı olarak orgazm olmaları onların cinsel uyumunun çok iyi olduğu anlamına gelmez. Daha sonrasında da erkeğin cinsellikle ilgili başka kaygıları varsa bunlar azaltılır. Geç boşalmanın ardında yatan cinsellikle, yani bir diğer hurafede erkeğin tüm yaşamı süresince kullanabileceği belirli bir miktarda sperminin olduğu düşüncesi vardır. Yani meni bitecek diye endişe ederler. Bu inanışa göre spermlerin tükendiğinde erkek yalnızca basınçlı hava çıkaracaktır. Bunu ne yazık ki bazı danışanlardan duyuyorum. Gerçekte ise durum vücudumuzda neler oluyor? Spermler kesintisiz olarak ve sürekli olarak üretilir. Tükenmesi ise söz konusu değil. Geç boşalmanın tedavisinde diğer cinsel işlev bozukluklarına göre biraz daha dirençli, daha karmaşık ve daha uzun süreli bir tedavidir. Ve bunlara dikkat edilmediği noktada da başarı oranları düşüktür. Bundan dolayı da cinsel terapiyi yaptıracaksanız deneyimli, daha önceden bu alanda çalışmış, böyle vakalar almış bir cinsel terapiste başvurmanız ve onun tarafından tedavinizin yürütülmesi sizin için çok önemli. Ayrıca tedavi için düzenli bir cinsel yaşam sürdürebileceği bir partnerinin olması da zorunlu. Tedavi süresince cinsel terapistler ve cinsel tıp uzmanları neler yaparlar? Birincisi, erkek kendi duygularına ve sevişmenin verdiği hazza odaklanarak boşalmayı bir hedef olmaktan çıkarmalı. Yani sonuca değil, sürece odaklanmalı. İkincisi, erkek kontrolünü kaybetmekten korkmamalı. Üçüncüsü, ön sevişme döneminde erotizm arttırılmalı. Yani kadın partner, sevgili kadınlar, sizde böyle bir sorun varsa eşinize daha çok erotizm sunmaya çalışın. Ne kadar çok erotizm, o kadar çok onun cinsel erotik duygularını arttıracak, boşalması noktasında yardımcı olacaktır. Partnerini mutlu etmeye çalışma takıntısını da bir kenara erkeğin bırakması gerekiyor. Yani kendi hedefine, kendi hazzına odaklanmayan erkek sadece kadının orgazmını, cinsel memnuniyetini ve tatminini arttırmaya çalışması, kendi orgazmından vazgeçmesi aslında geç boşalmanın bir diğer sebebi ve buna son vereceğiz. Herkes kendi orgazmından sorumlu. Bir de erkeğin 5. madde olarak söyleyebileceğimiz gevşeyip rahatlaması önem taşır. Yani kaygı içerisindeyse, stresliyse o noktada da boşalma sorunları yaşayabilir. Bir diğer madde, 6. madde, cinsel oyunlar, aşk oyunları. Mesela partnerinin ona mastürbasyon yapması, bunu oyun gibi eğlenceli hale getirmesini önerebiliyoruz. Bir sonraki cinsel birleşmede diyelim ki bunu böyle yapmaya devam ettiniz. Sonraki adımda ne yaparız? 7. adımda mastürbasyon sırasında partnerinizden biraz yardım alabilirsiniz. Ve ondan sonra boşalma refleksi geldiği anda da vajina içine girerek boşalmayı deneyebilirsiniz. 8. maddeye gelecek olursak, birlikte partnerinizle, eşinizle beraber birbirinize fantazilerinizden bahsedin. Özellikle kadınlar güçlü erotik
cümleler kurma noktasında mutlaka partnerinize yardımcı olun. O cinsel açıdan onun için uyarıcı olabilir. Bir diğer madde, 9. madde, cinsel ilişki sırasında boşalmayı takıntı haline getirmemek lazım. Yani boşalamıyorum, boşalacak mıyım, gene uzun sürecek mi gibi zihninizde kaygı varsa o zaman gevşeyemezsiniz. O zaman zevke odaklanamazsınız ve aslında bu düşünceler sizi boşalmayı daha da zorlaştırır. Aslında zevk almaya, hazla o ana odaklanırsanız boşalmanız kolaylaşabilir. Bir diğer madde, 10. madde, vajina dışına boşalmayı azaltma performansı etkileyecek endişesini giderme. Ne demek bu? Penise dokunmayı, penisin hazzına odaklanmayı hedeflemeniz lazım. Yani vajina içine girmeliyim, hemen boşalmalıyım endişesi, kaygısına girdiğiniz zaman zaten geç boşalacaksınız. Onun için penise dokunun, hazda odaklanın, partnerinizden mastürbasyon yapması noktasında, size erotizm sunması noktasında destek isteyin ve sevgili kadınlar bu noktada mutlaka eşinize destek olun. Onun kendi hazzına odaklanması noktasında yardımcı olabilirsiniz. Kayganlaştırıcılarla, bebek yağlarıyla penis başına masaj yapması erkekte süperstimülasyon dediğimiz cinsel uyarıyı arttırır. Penisin başına hızlı mastürbasyon yapma, basınçlı su kullanma, basınçlı suyla penis başına uyarı yapma, hatta penis başına ve P noktasına, testisin bittiği yer ile anüsün arasındaki bölgeye diyoruz biz. Bu P noktasına vibratörle mastürbasyon yapma, geç boşalmanın tedavisi noktasında size yardımcı olacaktır. Bunları yaptığınız zaman boşalma refleksi başladığı anda, yani onu hisseder erkekler, kayık metaforu derim ben bunu. Şöyle hayal edin kendinizi, boşalma refleksi geldiğini, emisyon fazı dediğimiz bir faz vardır tıbbi adıyla. Bunu hissetme kısmı şöyle bir metaforla anlatabilirim size. Sevgili beyler, kendinizi bir nehirde hayal edin. Bir kano kullandığınızı ya da kayık kullandığınızı düşünün. Bu nehirin sonunda da bir şelale olduğunu varsayın. Bir seyahat halinde olduğunuz ve küreklere asıldığınızı düşünün. Bir evre vardır ki o evrede artık hani boşalmanın geleceğini hissedersiniz. İşte biz buna boşalma refleksi diyoruz. İşte bu refleks geldiği zaman İşte o zaman vajinaya girip boşalın ve vajina içine boşalma ile ilgili bu şekilde pratikler yapın. Geç boşalma noktasında size yardımcı olacaktır. 12. maddede partnerinizden, yani eşinizden ilişkiden 5 ile 10 dakika önce prostat bölgesine masaj yapmasını isteyebilirsiniz. Prostat bölgesi işte az önce bahsettiğim gibi testisin altıyla anüsün arasındaki bölgedir. Bunun hemen tabanında prostat vardır. Bunu elle ve bebek yağıyla masaj ya da vibratör ile masaj cinsel uyarıyı arttıracağı için boşalma refleksi noktasında size yardımcı olabilir. Ve diğer bir madde, olmazsa olmaz, her zaman söylediğim, alkol almayın. Alkol cinsel hisleri azaltır, penis duyarlılığını azaltır. Onun için alkolü yasaklıyoruz ve bu noktada da bazı ilaç tedavileri size önerebiliyoruz. Bunların dışında cinsel terapilerde neler yapılıyor? Kişinin boşalma kontrolüne değil, cinsel ilişkide hazza odaklanmasını istiyoruz. Yani boşalma kontrolünü sağlamak değil, kendinizi cinselliğe, sevişmeye, erotik uyarılara, dokunmaya, bedeninizden gelen hislere bırakmanızı öneriyoruz. İlişki öncesinde mastürbasyon veya oral seks deneyimleyebilirsiniz. Bu da bir miktar hissiyatınızı arttırabilir. Ön sevişme sırasında haz ve uyarıların artırılması sağlanabilir. Bunu da sevgili kadınlar siz yapacaksınız. Yani eşinizde bir geç boşalma sorunu varsa ona erotik dans yapabilirsiniz, erotik masaj yapabilirsiniz, erotik kıyafetler giyebilirsiniz. Oral seks veya seks oyuncakları ya da kışkırtıcı cümlelerle eşinizin cinsel uyarısını arttırabilirsiniz. Bu noktada partnerlerinizden yardım isteyin sevgili erkekler. İlişki sırasında da mutlaka gevşemeyi öğrenmek lazım. İşte bazen nefes, bazen yoga, bazen meditasyon, bunlar gevşeten egzersizler. Bunları yapabilirsiniz. İlişki öncesinde bunları yaptığınızda daha rahat ve gevşemiş olabilirsiniz. Sevgili beyler, ilişkiyi bir görev olarak görmeyin. Yani kadınları memnun etme, tatmin etme noktasında görmeyin. Penisi vajinada içine boşalma noktasında görmeyin. O noktada işte geç boşalma sorununa karşı karşıya kalabilirsiniz. Haz ve keyif işlevi olarak görün. Bedeninizi sıkmadan gevşeyin. Erotik sözcükler, aşk oyunları, cinsel fantaziler, cinsel uyarılmayı arttırarak sizin boşalmanızı kolaylaştıracaktır. Ve sevgili erkekler, eğer sizde karakter sorunları varsa bu kişilerde de bazen problem yaşayabiliriz. Özellikle mükemmelliyetçi kişilik özellikleri gösteriyorsanız ya da narsistik imgeler varsa o zaman buna yönelik bir içgörü ve farkındalık kazanıp
Bu noktada psikologdan yardım alabilirsiniz. Sevgili kadınlar, lütfen eşiniz size terapistinizin verdiği ödevlere uyun, eşinize destek olun. Geç boşalma tedavisi cinsel terapistler tarafından yapılır ve 8 ile 15 seans sürmesi gerekir. Burada tedavide esas başarı sağlayan şey düzenli bir cinsel partner olması ve onun destek olması, kişinin tedaviyi istemesi, terapistine güven duyması, verilen ev ödevlerini eksiksiz ve tam olarak uygulaması, işte tedavide başarıyı yakalayan şeyler bu saydığım maddelerdir efendim. İlaç tedavileri cinsel terapilere ek olarak verilir. Cinsel terapi bizim esas tedavimizdir. Yani dilek ilaç tedavisi olarak düşünmeyin. Bunlar boşalma fonksiyonunu yani ejekülasyonu hızlandırabilen ilaçlar ama bunları da tabii kendiniz gidip eczaneden alamıyorsunuz. Bir üroloji hekimine muayene oluyorsunuz. Üroloji doktorları size yazıyor. Cinsel fonksiyonlarda sempatik ve parasempatik sistem çok etkilidir. O ön sevişme evresi ve uyarılma evresinde parasempatik sistem çok etkinken orgazm ve boşalma evresinde de sempatik sistem etkisi altında olmakta. İşte ondan dolayı da boşalmayı işlevini kolaylaştırmak, yani geç boşalma sorununda sempotomimetik adını verdiğimiz bu ilaçlardan faydalanabiliyoruz. Ancak bu ilaçların çok ciddi yan etkileri var. İlaç tedavilerine, sadece cinsel tedavi süreçlerine dirençli ya da cinsel terapilere ek olarak verilebilen ilaçlar, sempotomimetik ilaçlar kalp çarpıntısı, nefes sıkılaşması, ciddi bağırsak problemlerine neden olabilir. Onun için de kafanıza göre gidip sempotomimetikleri alamazsınız. Tekrar görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın.